dostları. Günaydın din kardeşleri. Yepyeni bir günden hepinize merhaba. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Cappuccino'larımızla açıyoruz bu videomuzu. Çünkü dedik ki neden olmasın. Ben kat kat giyinmemle açıyorum bu videoyu. Hazal'ın gene İzmirli damarı tuttu. O yüzden 20 derecede 3 tane ceket giyiyor. Hayır ya. Senin ama üstündeki peki kastüyü montun ne olacak? Kalite, kalite. Benim öyle montum olmadığı Marka, için ben bir tane kot ceket marka. giydim. Bir tane böyle ceket giydim. Bir tane atkı taktım. İçimde de sizin görmediğiniz annemin ördüğü yünlü bir tane ceket var. Böyle geziyorum arkadaşlar. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün size Floransa'nın az bilinen ama çok değerli yerlerini göstereceğiz. İlk durağımızda görüşürüz. Evet, o zaman hadi birlikte Michelangelo Tepesi'ne gidelim. Niye böyle bir şey yaptın? Muazzam. Evet, şimdi kilisenin önündeki mezarlığa geldim. Burada yine size Lisbon videosunda değişik mezarlıkları göstermiştim. Hristiyanların oda odaydı. Yine bu da bir başka tarz. Bazı yerlerde de böyle kare kare alanlar var ve insanlar buralara külleri mi bırakılıyor artık, gömülüyor mu? Tam nasıl oluyor orasını bilmiyorum. Ama bu da kilisenin hemen altındaki mezarlık. Aslında burada Carlo Lorenzi'nin mezarlığını arıyorum. Ama bulmak imkansız yakın. Burası çiçek dükkanı gibi ya. Yani mezarlık ama çok güzel. Size dediğim gibi bu mezarlığın içinde Carlo Lorenzo'nun mezarlığını arıyorum ama bulamadım. O kim diyecek olursanız aslında hepiniz biliyorsunuz. Şu yalan söyledikçe burnu uzayan Pinokyo var ya. Onun yazarı işte. Onun mezarı burada ama henüz bulamadım. Aramaya devam. Evet, maalesef mezarı bulamadım çünkü bir sürü mezarlık var ve o alt tarafıydı. Sadece onun üst tarafında ve kilisenin yanında da yine onlarca böyle mezarlık var. Ve yolda gördüğünüz ne kadar büyük bir merdiven tırmandık. Hazal haliyle yoruldu ve meydanda beni bekliyor. Onu daha fazla bekletmek istemiyorum. Ama eğer siz buraya gelirseniz ve bu mezarı bulursanız lütfen bizi de Instagram'dan etiketleyin. Bu arada Instagram adresimiz Hazal Enserhat. Şimdi şöyle tepeye çıktım. Kilisenin önündeyim. Ve manzara muazzam. Gelin size manzarayı göstereyim. Ama manzarayı göstermeden önce lütfen videoya like atıp kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda. Hazır ücretsizken hemen abone olun. Gelin şimdi manzaraya birlikte bakalım. Şöyle müthiş bir manzara bizi karşılıyor. Tüm Floransa ayaklarınızın altında. Şuralar tam böyle İtalyan esintili zeytin bahçeleri. Şöyle ağaçlar ve şuraya tepeye yapılmış muazzam güzel klasik bir Floransa kilisesi. Yine beyaz ve yeşil taşlar kullanılmış. Klasik Floransa üsluplu bir kilise. Şimdi gelin içine birlikte bakalım. Evet, şimdi kiliseden çıktım. Kilise diğer Floransa kiliselerine nazaran çok daha sessiz, çok daha az turist var ve hiçbir uğultu yoktu. O yüzden o bölgede konuşmak istemedim. Şimdi yolda yürürken konuşalım. Kilisede ilginç olan yerlerde bir sürü yazılar var ve dikdörtgen ayrılmış. Sebebi eskiden orası bir mezarlıkmış ve mezarlığın üzerine inşa edilmiş ya da içine sonradan bu şekilde yapılmış. Orasını tam bilmiyorum. Aşağı yürüdüğünüz zeminin altında bir sürü iskelet var yani anlayacağınız. İlginç, ilk defa böyle bir şey gördüm. Ve bu kilise Floransa'nın en eski kiliselerinden biri yine 15. yüzyıldan falan kalma ve yüzlerce yıllık eserlere bakıyorsunuz. Duvarlarında farklı farklı çizimler var. Bir sürü heykeli vardı, mozaik bir mihrabı vardı gördüğünüz gibi. Girdiğimiz kilise 3 kattan oluşuyor. İlk bizim bulunduğumuz kat normal insanların gelip ibadet ettiği kat. Bir üst kat ise din adamlarının ibadet ettiği, onların gezebildiği ve gün içerisinde sürekli mihrabın etrafında olabilmek için oluşturdukları bir kat. Onlar da sürekli orada ibadet ediyorlarmış. İlginç olan bu kilisenin içerisindeki tüm sanat eserlerinde mihraptaki işlemelere kadar
Toplamda 1400'den fazla sanatçı çalışmış. Bayağı büyük bir rakam aslında ve çok az turist geliyor olması da çok ilginç. Mutlaka zamanınız varsa buraya vakit ayırın. Kesinlikle değer. Şimdi Hazal'ın beklediği yere Michelangelo Meydanı'na gidelim. Bir önceki videomuzda kapanışı orada yapmıştık. Ama şimdi size gündüz vaktiyle bir gösterelim şu güzelliği. Evet. Suçluyu buldum. Şöyle bir manzarayı izliyormuş. Daha ne? Gün batımında gelmiştik. Manzarayı göstermiştik. Bir time lapse yapmıştık. Şahane bir manzarası var. Etrafta alışveriş yapabileceğiniz küçük küçük tezgahlar da var. Evet, şimdi size biraz Florans hakkında bilgi vermek istedim. Floransa'ya yılda toplam 12 milyon turist geliyormuş. Tamamen turizme dayalı bir ekonomisi var. 12 milyon 12. ne demek ya? 12 milyon. Ve şehrin nüfusu 400 bin. Sadece 400 bin kişilik bir şehir. Ama 12 milyon turisti çekiyor. Çünkü dediğim gibi Rafael'inden Michelangelo'suna, Leonardo'sundan Dante'sine kadar bir sürü ünlü ismi zamanında bu şehirde yaşıyormuş. Ve bu isimlerin hepsini Medici ailesi desteklemiş ve Medici'ler yaklaşık 300 yıl boyunca bu şehri yönetmişler. Vallahi ellerine sağlık. Mükemmel bir iş çıkarmışlar yani. 12 milyon kişiyi çekiyor şu anda Medici ailesi sayesinde. Ama tabii döneminde sadece Medici'ler yaşamıyor. Medici'nin rakipleri var. Yine onlar kadar zengin diğer aileler var. Şimdi onlardan birinin kalesine gidiyoruz. Şehir meydanında size Medici'lerin rakibinin yaşadığı evi, sarayını gösterelim ve şehir merkezinden devam edelim. Tabii biz bu manzaranın keyfini çıkaracağız. Evet, adım adım Floransa turumuzun ilk durağı. Neydi bu kalenin adı ya? Şimdi nereye geldik? Şu Goygo'yu bir kenara bırakırsak. Bu saray Strozzi ailesine ait bir saray. Strozzi ailesi de Medici ailesi gibi yine banker bir aile ve döneminde Medici'lerle yarışıyorlar. O yüzden döneminde bu sarayı yaptırırken Medici'lerin yaşadığı yerden daha büyük bir saray yaptırmak istemişler ve gördüğünüz gibi koca koca taşları kullanmışlar sağlam olsun diye. Aynı zamanda insanlar bu sarayın etrafında oturup dinlenebilsin diye tüm duvar boyunca uzanan ve yan tarafı da dönen bank yapmışlar. Günümüzde dahi insanlar burada oturup soluklanıp dinlenebiliyorlar. Çok ilginç bir detay var. Yukarıda görmüş olduğunuz metal demir halkalar. Bu demir halkalar sizce ne işe yarıyor? Neden bu demir halkaları yapmışlar? Niçin kullanıyorlarmış? Videoyu durdurup yorumlara yazın. Evet, kimse yazmadı biliyorum. Neyse ben söyleyeyim. Bu demir halkalar zamanında atları bağlamak için kullanılıyormuş. Tabii o dönemin tek ulaşım aracı atlar ve insanlar atlarını bağlamak için bu demir halkaları kullanıyorlar. Ve demir halkaların üzerinde de her birinin üzerinde meşale yerleri var. Atın olduğu yeri aydınlatmak için böyle meşaleler yapmışlar. Dediğim gibi şu taşlar Rönesans'ın en sağlam taşları ve bu binada yine Rönesans'ın en görkemli binalarından biri. Şimdi gelin sarayın avlusuna girelim. Size bir de avlusunu gösterelim. Evet, şimdi bu saray avlusunun içerisi günümüzde sergi amacıyla kullanılıyor. İçeride yine bilet alıp girebileceğiniz bir müze var. Yani burada her binaya bilet kesiyorlar. Her binaya en az 10 euro, 15 euro bilet parası vermeniz gerekiyor. O yüzden biz bir kısmını geçeceğiz. Ama eğer siz buraya girip görmek isterseniz biletler şu ekranda yazdığı gibi durdurup inceleyebilirsiniz. Şu anda hatta bir tane uzay mekiği var. Ama bu gerçek boyutlarda falan değil. Yani böyle bir eser olarak koymuşlar. Döneminde en üst katta mutfak bulunuyormuş. Orta katta bu sarayda yaşayan kişilerin konakladığı nokta. En alt katta dediğim gibi bu sarayı yaptıran aile banker olduğu için kendi ofisleri bulunuyormuş. Mutfağı en üste koymuşlar ilginç bir şekilde. Normalde en üst kat böyle güzel manzara, normal insanlar oturur ama buradaki amaç da şeymiş, yemeğin kokuları direkt yukarıdan gidiyormuş. Evde yaşayanları rahatsız etmiyormuş. Ayrıca bir yangın vesaire olduğunda ev halkının
çok hızlı bir şekilde evi boşaltması için en yukarıya mutfağı koyuyorlarmış o dönemde. Evet, şimdi saraydan çıktıktan sonra dümdüz yürüdük ve böyle Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Etrafımıza şöyle bir bakalım dedik, arkamızı bir döndük. Ya şu tagın güzelliğine bakar mısınız gerçekten? Ya Floransa'da gerçekten etrafınıza bakmadan yürümeyin asla. Her yerden bir şey çıkabiliyor. Kesinlikle. Bu arada buraya Cumhuriyet Meydanı diyorlar. Nedeni de İtalya 1946 yılında Cumhuriyet yönetimine geçmiş. İnanabiliyor musunuz? Ne kadar geç. Şimdi şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Böyle güzel gördüğümüz noktalarda açıp size kamerayı alıp çekelim dedik. Ama zaten sürekli kameramız açık kalıyor. Kamerayı kapatmamıza gerek yok. Burası açık hava müzesi gibi gerçekten. Buraya gelecekseniz kesinlikle yanınızda powerbank getirin. İhtiyacınız olacak. Pazarın içinden geçerek böyle bir yere geldik. Biz zaten Türkiye'den alışkınız, bize farklı gelmedi ama deri arıyorsanız birçok deri malzeme var bu pazarda. Ve açsanız buraya kesinlikle uğrayın derim. Burası 2 kattan oluşuyor. Öğlenleri alt katı açık, pazar yeri olarak geçiyor. Üst katında da İtalyan lezzetlerini tadabileceğiniz yerler var. Şimdi gelin içeri girelim. Şimdi I Pizzaiolo diye bir yere geldik. Kesinlikle böyle okunmuyor. Aşağıya koyuyorum. Floransa'da yiyebileceğimiz en iyi pizzayı burada yiyebileceğimiz bize söylendi. O yüzden denemek için buraya geldik. Burası çok tatlış bir mekan. Pizza yapılışını izlemek istiyorsanız hemen böyle mekanın yan tarafında pizzanın tam yapıldığı yer var. Ve üst tarafta da bir ayna var. Aynadan pizzanın yapılışını oturduğunuz yerden rahatça izleyebilirsiniz. Şimdi biz ne söyledik? Ben margarita söyledim. Serhat da yemiş. Beni beklemedi. Popüler pizzalardan birini söyledi Serhat da. Yanına da Toskana şaraplarından söyledik. Şimdi Chianti söylemişiz. Şimdi yiyelim, tadına bakalım. Buraya gelin. Kesinlikle. Çıkışta da size fiyatlarını söyleyelim. Şimdi ilk ısırık tabii ki çok açım, çok güzel geldi ama bakalım hepsini bitirdiğimizde de güzel olacak mı? Çıkışta söyleyeceğiz. Evet, şimdi mekandan çıktık. Biz yediğimiz ve içtiğimiz her şeyi çok beğendik açıkçası. Siz de bence kesinlikle buraya uğrayın. Toplamda 33 euro ödedik. 2 tane pizza, 2 bardak şaraba. Buraya gelirseniz eğer, bu mekan 7'de açılıyor. Biz tam 7'de buradaydık. O yüzden yer bulabildik. Ama eğer 8'de gelirseniz yer bulamayabilirsiniz. Çok kalabalıktı çünkü. Belki rezervasyon yaptırabilirsiniz arayarak. Aklınızda olsun. Hadi şimdi diğer mekanımıza görüşürüz. Evet, şimdi yemekten çıktıktan sonra tabii ki bir şarap içelim, yorgunluğumuzu atalım dedik. Bugün yaklaşık bir son rakamlar hemen 20.000 adım atmışız. 14 kilometreyi geçmiş. Günün yorgunluğu tabii ki de bir şişe Toskanlı şarapla çıkar dedik. Burada böyle mekanlar çok var. Çok salaş, çok yıkık dökük gibi duruyor ama ev yapımı şaraplar. Normal isterseniz normal markalar da var. Buradaki insanların çoğu şaraplarını kendisi yapıyor ve arkada görmüş olduğunuz metal haznelerde saklıyorlar. Biz buranın meşhur yapılmış ev şaraplarından birini istedik. Buradaki mekanın sahibinin yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü yerin şarabıymış bu kırmızı şarap. Ben kişisel olarak çok seviyorum. Eminim siz de seversiniz dedi. Önce bir tadalım dedik, tattık, çok beğendik. Bir şişe söyledik. Şişe de 10 euro. Yani bayağı uygun. Mekanda oturup bir şişe şarap içiyorsunuz ve 10 euro. Ayrıca plastik şişelerde doldurup götürebiliyorsunuz take away. Onlarda da şişesi 5 euro. Fiyatları bayağı uygun. Böyle oturduk, şarabın keyfini çıkarıyoruz. Size de böyle gösterelim dedik. Böyle mekanlar çok var. Böyle dış görünüşüne aldanıp pas geçmeyin. İçeri girin, şarapları gerçekten lezzetli. Evet, artık burası bizim son durağımızdı. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi,
Kanalımıza abone olmayı ve daha fazla böyle video görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Lütfen abone olun ve like atın arkadaşlar. Beğenin videoyu. Rica ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Hoşçakalın. Tamam ben konuşmayayım. Ben öleyim o zaman. Beni çıkar kes beni videodan. Blurlu